Herkese merhaba. Umarım herkesin sağlığı ve huzuru yerindedir. Müslümanlar için mübarek olan Ramazan ayına giriş yapıyoruz. Ramazan ayının bütün dünyaya huzur, barış, sağlık ve bereket getirmesini diliyorum. Fadime Birel ben. Astroloji günlüğü olarak astrolojinin öngörülerini sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Bu videoda 19-25 Nisan haftası gökyüzü transitlerinin burçlara etkilerini paylaşacağım. Bu hafta 20 Nisan'da Güneş Boğa burcuna geçiş yapacak. 15 Nisan'da Venüs Boğa burcuna geçti. 20 Nisan'da da Merkür de Boğa burcuna geçecek. Finans konuları, para piyasaları, teknolojik para konuları, estetik ve güzellikle ilgili konular, yemek sektörüyle ilgili konular, sanatla ilgili konuları artık daha fazla konuşmaya başlayacağız. Bu konular daha fazla gündeme gelmeye başlayacak. Uranüs de Boğa burcunda, bu yüzden sanat camiasında, finans konularında, yemek sektöründe ani ve beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Bu alanlardaki lider firmalar, ön plandaki kişilerin hayatında ani değişimlerle de karşılaşabiliriz. Bu alanlarda teknolojik gelişmeler ve icatlar da gündeme gelebilir. Bu hafta 21, 22, 23 Nisan'da bütün dünyayı ilgilendirecek bir olay gerçekleşebilir. Bu tarih önümüzdeki 2 seneyle ilgili bize işaretler de verecek. Önümüzdeki 2 senenin özetini de yaşayacağız. 21, 22, 23 Nisan'da para piyasalarında güç dengeleri değişebilir. Kişisel olarak para konusunda çok dikkatli olmalıyız. Bu hafta sonunda Mars Yengeç burcuna geçecek. Artık dengeler değişmeye başlayacak. Farklı alanlarda sınavlarımız için kağıtlar yeniden dağıtılacak. Bu hafta Jüpiter ve Satürn Kova burcunda ilerliyor. Güneş, Merkür, Venüs ve Uranüs bazı günlerde bunlarla ters açı yapacak. Bu ters açı ani değişimleri de işaret ediyor. Bazı ülkelerde aniden lider de değişebilir. Bu hafta dünyayı etkileyecek konulara da bakacak olursak dünya genelinde ayaklanmalar daha fazla olacak. Hem finansla ilgili hem özgürlüklerle ilgili hem doğayla ilgili konularda kısıtlanmalar karşımıza çıkabilir. Doğal afetler, patlamalar, hava gazlarıyla ilgili patlamalar, kimyasal maddelerle ilgili patlamalar da daha fazla olabilir. Özellikle hafta ortasında büyük kaoslar daha fazla yaşanabilir. Ukrayna ve Rusya arasındaki gerginlik devam ediyor maalesef. Bununla ilgili öngörüleri paylaşmadan önce astroloji ile ilgili kısa bir teknik bilgi vermek istiyorum size. Astrolojide şöyle bir durum vardır. Geçmişte bazı gezegen dizilimleri, bazı açılar ve bu dizilimler bazı burçlarda gerçekleşir. İlerleyen zamanda tekrar benzer dizilimler gerçekleşirse hayatımızda geçmişte yaşadıklarımızı gelecekte benzer durumları yaşarız. Yani geçmişte yaşananların sonraki tarihe benzerlerini yaşayacağımızı öngörür. Geçen seneki videolarda çok bahsettim. 2018 Mayıs ortasından başlayan ve 2018 Kasım ortasına biten gezegen dizilimleri bize 2021 ile ilgili işaretleri vermişti. O tarihlerde yaşadıklarımız 2021 senesinin fragmanı gibiydi. Aynı şekilde 2020 Nisan ve Mayıs ayı da yine bu senenin fragmanı gibiydi. Hem dünya hem ülkeler hem de kişisel hayatımızda bunları dikkate alarak bazı çıkarımlar yapabiliriz. Buna göre bazı öngörüleri düşünebiliriz. Buna benzer astrolojik tarih ve bilgilerini ilerleyen videolarda yine sizinle paylaşacağım. Bu durumda 2018 senesine bakınca Rusya ve Ukrayna arasında ciddi bir kriz yaşanmıştı. Bu durumu astrolojik olarak inceledikten sonra diyebilirim ki 20-21-22 Nisan 2021'de Rusya ve Ukrayna arasında büyük bir adım atılacağını işaret ediyor. 20-21-22 Nisan 2021 Rusya için liderlerle ilgili ani değişimleri de işaret ediyor. Bu hafta liderlerin egolarını daha fazla ön planda göreceğiz. Şimdi ülkelerle ilgili bilgileri paylaşacağım. Önümüzdeki haftadan sonra ülkelerin sağlık konusundaki değişimlerini de detaylı paylaşmaya çalışacağım. Siz de hangi ülkeyle ilgili bilgi almak istiyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz.
İngiltere önümüzdeki 6 aylık süreçte toplumsal olayları yönetme konusunda biraz acemice davranacak. Toplumun sesine daha fazla kulak vermek gerekecek. Bazı konularda referandum yapılabilir. Özellikle çocuklarla ilgili, kimyasal maddelerle ilgili, iş dünyasını ilgilendiren konularda ataklar yapılacak. İngiltere'de kraliçenin serveti bu dönemde daha fazla konuşulacak. Ülke içinde kadın lider konusunda 6 ay içinde değişim de görebiliriz. 10 Temmuz haftasında İngiltere'de kadın liderle ilgili değişim de söz konusu olabilir. Hollanda önümüzdeki 6 ay Avrupa ülkelerinde lider görevi görecek. Hollanda 2022 ve 2023 senelerinde büyük siyasi değişimler yaşayacak. 19 Kasım 2021 haftasında yeni bir döneme başlayacak. Önümüzdeki 6 aylık süreçte de teknolojik sistemleri doğa, bitki, tarım alanlarında daha fazla kullanacak. Bu alanlarda liderlik yapacak. Mayıs sonunda lider değişikliği konusu gündeme gelebilir. Sağlık konusunda psikolojik tedaviler daha fazla gündeme gelecek. 6 aylık süreçte psikoloji alanında iş potansiyeli de çok yükselecek. 6 aylık süreçte kadın lider konusu, kadın hakları konusu daha fazla konuşulacak. Türkmenistan önümüzdeki 6 aylık süreçte liderlerden dolayı psikolojik sorunlar yaşayacak. Liderlerin psikolojik baskısı artacak. Para piyasalarında 10 Haziran haftasında büyük değişimler başlanabilir. İş dünyasında halk baskısı artacak. Liderlerle ilgili ve iş dünyasındaki gizli kapaklı konular 6 aylık süreçte açığa çıkacak. Temmuz ayında yönetimle ilgili yeni gelişmeler olacak. 2022'de değişimin ayak sesleri çıkmaya başlayacak. 2023'te ancak büyük değişim gerçekleşebilir. Almanya önümüzdeki 6 ay lider arayışı içinde olacak. Kadın lider konusu yine gündeme gelecek. 6 ay reformlar çok fazla yapılacak. Bu sene ülke içinde değişimler çok fazla yapılacak. Teknolojik para konusunda atılımlar yapılacak. 19 Kasım'dan sonra para politikalarında değişiklik olabilir. Para sistemi değişebilir. 6 aylık süreçte iç piyasayı canlandıracak yeni konular gündeme gelecek. Eski iş sistemleri değişecek, değişmek zorunda. Yeni iş planları gündeme gelecek. 19 Kasım'dan sonra ortak ülkelerle olan ilişkilerde kopmalar başlayabilir. Zaten 19 Kasım'dan sonraki 2 sene içinde Avrupa Birliği dağılma ihtimali çok yüksek. Bu hafta Almanya'da yaşlı kişilerin hayatındaki ani değişim haberlerini de daha fazla duyabiliriz. Ülke içinde lider kişilerin hayatında da değişim haberlerini alabiliriz. Ülkemizde bu hafta sonuna kadar kayıp haberlerini duymaya devam edeceğiz maalesef. Sağlık konularındaki sorunlar önümüzdeki haftadan sonra biraz daha azalacak. Bu hafta sonundan itibaren iç piyasalarda biraz hareket başlayacak. Önümüzdeki haftadan sonra da yemek sektöründe yeni düzenlemeler yapılmaya başlanacak. Ülkemizde Mayıs ortasından itibaren uzun yolculuklar daha fazla gündeme gelecek. Seyahatler ve turizm biraz daha hareketlenmeye başlayacak. Danışmanlık için ve sorularınız için astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail gönderebilirsiniz. Şimdi 19-25 Nisan arasındaki gökyüzündeki hareketlerin burçlara etkilerini paylaşacağım. Burçlara dair dakikaları aşağıda açıklamalar kısmında yazacağım. Dakikalara tıklayarak burçlarınıza daha hızlı ilerleyebilirsiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Koç burcu olanlar 19-25 Nisan haftası gökyüzü transitlerinin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Bu hafta hep para konuşacaksınız. Ben de bu hafta yorumlarımda hep parayı anlatacağım. Çünkü haftanın en önemli ve kritik konusu para olacak. Son haftalarda, son aylarda sürekli para konularını işaret eden yorumlar yapmıştım. Ocak ve Şubat ayları sürekli para konuları gündemimizdeydi. Ama bu hafta enteresan bir hafta olacak. Para piyasalarında ani değişimler çok yaşanacak. Sizin de hayatınızda para konusunda ani değişimler çok fazla olacak. Dikkatli olmanızda fayda var. Parayla ilgili alacağınız riskler sizi pik de yaptırabilir, dip de yaptırabilir. Bilgi sahibi olmadığınız hiçbir alan ve işte
para konusunda riske girmeyin. Alacağınız riskler karşısında neyle karşılaşacağınızı ben bile söyleyemiyorum. Önümüzdeki hafta ise para konusunda ani kayıplar yaşamanız daha fazla olabilir. Önümüzdeki hafta yorumlarda detaylandıracağım ama şimdiden de söylemek istiyorum. Yeni yatırım planlarınızı bu hafta gündeme getirip başlangıçlar yapabilirsiniz. 12 Nisan'daki yeni ayın etkileri bu haftada sürecek. Bu yüzden hayatınızdaki birçok alanda büyük değişimleri başlatmak, hayatınızdaki birçok konuda başlangıçlar yapmak için bu hafta hala şansınız var. Bu başlangıçlar önümüzdeki 6 ay gündeminizde olacak. Bu hafta para kazanma konusunda yeni başlangıçları yapmak için güzel bir hafta olacak. Yeni işe başlamak, işte yenilikleri başlatmak, işle ilgili büyük adımlar atmak için de yine güzel bir hafta olacak. Yemek sektöründe, estetik ve güzellikle ilgili sektörde, finansla ilgili sektörde işleriniz varsa bu işlerinizde para kazanma konularında bir iniş bir çıkış yaşayabilirsiniz bu hafta. Bir gün kazanıp diğer gün kayıp yaşama ihtimaliniz hep olacak. Bunun bilincinde olun ve para konusunda risklerden uzak kalın. Yeni iş arayanlar yemek sektöründe, estetik ve güzellikle ilgili sektörde, finansla ilgili sektörde, iletişim, medya, pazarlama, lojistik alanlarında iş fırsatları karşınıza çıkabilir. Bunları değerlendirebilirsiniz. Haziran 2020'den beri uzun yolculuklarla ilgili sınanmalar halindeydiniz. Gitmek istediniz, gidemediniz. Son bir senedir uzun yolculuklarla ilgili artık hiçbir şey eskisi olmayacak. Bunu da anladınız. Artık anlamalısınız. Haziran 2020'den beri bunu anlamanız için sürekli yenilikler karşınıza çıktı. Bu yeniliklerle birlikte uzun yolculuk, yurt dışı ile ilgili planlar konusunda artık düşünceleriniz değişti. Değişmek zorunda kaldı. Eski sistemleri, eski koşulları artık geride bırakacaksınız. Yeni sistemleri kabulleneceksiniz. Kabul etmek zorundasınız. Sosyal mecralarla, sosyal alanlarla, arkadaş ortamlarınızla ilgili evren size öğretiler vermeye devam ediyor. Son 3 aydır hayatınıza çok fazla arkadaş katıldı. Son 3 aydır eski arkadaşlarınızla ilişkiniz çok fazla muhakeme ettiniz. Bu haftada arkadaşlarınızla olan ilişkinizde ani bitişler ve başlangıçlar yaşayacaksınız. Sosyal mecralarda işleriniz varsa bu işlerinizde disiplinli olursanız daha başarılı olursunuz. Bu alanlarda şans sizden yana olacak. Haftaya gün gün detaylı bakmadan önce videolarıma yaptığınız güzel yorumlar için ve videolarımı paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. 19-25 Nisan haftasına gün gün bakacak olursak hafta başında evinizde vakit geçirmek için planlar yapabilirsiniz. Evinizle ilgili değişiklikler için planlar yapmaya da başlayabilirsiniz. Ebeveynlerinizle hafta başında vakit geçirmek için planlar yapabilirsiniz. Ebeveynlerinizi ilgilendiren bazı konularda sonuçlanmalar olacak. Hafta başında eşinizle ilgili parasal konularda da yenilikler karşınıza çıkabilir. Hafta ortasında çocukları ilgilendiren konularda yeni başlangıçlar yapacaksınız. Çocuklar veya çocuklarınızın eğitim hayatıyla ilgili son aylarda sürüncemede kalan bazı konular artık netleşecek. Haftanın son gününde sağlığınıza daha fazla özen göstermelisiniz. Sağlıkla ilgili konularda sonuçları da alacaksınız. Son aylarda sizi üzen sağlık konuları artık geride kalacak. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Boğa burcu olanlar 19-25 Nisan haftası gökyüzü transitlerinin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Güneş, Venüs, Merkür bu hafta burcunuzda ilerleyecek. Bu da size güç ve enerji verecek. Hayatınızda başlatmak istediğiniz konulara odaklanın ve başlangıçları yapın. Gücünüzü hissedin ve başlangıçları yapın. Özellikle işle ilgili başlangıçlarda güzel bir hafta olacak. Hayatınıza yön verecek yeni işlere başlayabilirsiniz. İşinizle ilgili önemli adımlar da atabilirsiniz.
Eğitim hayatında olanlar, eğitim hayatınızı etkileyecek büyük başlangıçlara adım atabilirsiniz. Bu adım önümüzdeki senelerde sizin için çok önemli olacak. Bu hafta eğitim konularında başarılı da olacaksınız. Bu hafta çok fazla telefon görüşmeleri yapacaksınız. Telefon kulaklığınız hep kulağınızda olacak. Bu sizi çok yoracak. Dikkatinizi toparlamanızda zor olabilir. İletişim araçlarını çok fazla kullanacaksınız. Bu hafta para konusunda ani değişimler yaşayabilirsiniz. Buna dikkat etmelisiniz. Para, iletişim, borsa, kripto para konularında telefon görüşmeleri de çok fazla yapacaksınız. Bu hafta işinizle ilgili büyük paralar kazanabilirsiniz. İşinizle ilgili parasal yatırım konusunda adımlar da atabilirsiniz. Yemek sektörü, gayrimenkul sektörü, estetik ve güzellikle ilgili sektörler, finans sektörlerinde işleriniz varsa bu alanlardaki işlerinize yenilikler katacaksınız. Özellikle iletişim, medya, lojistik ve pazarlama alanında yenilikler katacaksınız. Bu da sizin daha başarılı olmanıza neden olacak. Bu başlangıçları yapmak için güzel bir hafta olacak. Son aylarda işinizle ilgili yaptığınız değişimleri artık rayına oturtacaksınız. İş konusunda ani değişimler olsa da başarılı olacaksınız. İşinizle ilgili bu sene şanslısınız. Bunu iyi değerlendirmelisiniz. Yeni iş arayanlar karşınıza sürekli yeni işler çıkabilir. Kafanız karışabilir. Ancak seçim yapmazsanız şansınızı küstürebilirsiniz. Bir an önce seçim yapıp bu hafta başlangıç yapabilirsiniz. Bu hafta hayatınızla ilgili ani değişimler de çok fazla olacak. Bu özellikle ev, aile, eş, ebeveyn konusunda bir değişim olabilir. Para konusunda bir değişim olabilir. İşinizle ilgili ani değişim de olabilir. Hafta ortası sizin için köklü bir değişim de olabilir. Estetik ve güzellikle ilgili planlarınızı gündeme alabilirsiniz. Bu işlemlerinizi yaptırabilirsiniz. Sağlık konusunda bu hafta biraz fazla para harcayabilirsiniz. Ve sonunda aşk kapınızı çaldı. 10 Mayıs'a kadar Venüs Boğa burcunuzda olacak. Yani burcunuzda olacak. Bunu değerlendirin. Algılarınızı açın. Venüs'ün ve Güneş'in güzel enerjilerini yakalayın. Hafta sonunda aşk konusunda ani gelişmeye hazır olun. Beklemediğiniz bir anda aşka tutulabilirsiniz. Yeni aşk arayanlar buna dikkat edin. Hafta sonunda parasal olarak da ani ve büyük bir değişim yaşayabilirsiniz. Haftaya gün gün detaylı bakmadan önce videolarıma yaptığınız güzel yorumlarınız için teşekkür ediyorum. Videolarımı paylaştığınız için teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. 19-25 Nisan haftasına gün gün bakacak olursak, hafta başında kardeşlerinizle, akrabalarınızla veya yakın çevrenizdeki kişilerle vakit geçirmek için plan yapabilirsiniz. Onların hayatında bazı konuların sonuçlandığını görebilirsiniz. Onlarla birlikte yeni iş planları da yapabilirsiniz. Lojistikle, basın yayınla, iletişimle, medyayla, pazarlamayla ilgili işlerden haber bekliyorsanız hafta başında bu haberleri alabilirsiniz. Hafta ortasında evinizle ilgili değişiklikleri tamamlayabilirsiniz. Ev taşımak, evde büyük tadilatlar yapmak için hafta ortası uygun olacak. Bunları tamamlayabilirsiniz. Hafta ortasında uzun yolculuklar da yapabilirsiniz. Hafta ortasında ebeveynlerinizle ilgilenmek gerekebilir. Ebeveynlerinize zaman geçirmek için de yine plan yapabilirsiniz. Ebeveynlerinizi ilgilendiren konularda bazı sonuçları da alabilirsiniz. Uzun zamandır evlilik planı yapanlar hafta ortasında bu organizasyonlarınızı tamamlayabilirsiniz. Haftanın son günlerinde çocuklar veya çocuklarınızla ilgili bazı konuların sonuçlandığını göreceksiniz. Çocuklarınızla ilgili son aylarda karşınıza çıkan yenilikleri artık kabulleneceksiniz. Çocuklar veya çocuklarınızla duygusal zamanlarda geçireceksiniz. Aşk ilişkinizde hafta sonunda net kararlar alacaksınız. Son aylarda uzayan konuları artık konuşacak ve aşk ilişkinizde ciddi kararlar alacaksınız. Hafta sonunda yeni aşkta başlayabilir. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz.
Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, ikizler burcu olanlar 19-25 Nisan haftası gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Sizi zorlayan Mart ve Nisan aylarının son dönemecindesiniz. 2020 son 6 ayı zaten zor geçti. Mart ve Nisan 2021'de sizin için değişimlerle geçti. Büyük sınavlar yaşadınız. Biraz daha sabrederseniz hem maddi hem manevi olarak rahatlayacağınız bir döneme başlayacaksınız. Mayıs ve Haziran ayları eğer olumlu düşünmeye başlarsanız parasal olarak şanslarla dolu olacak. Mayıs sonunda artık geçmişten kopmaya başlayacaksınız. 10 Haziran itibariyle de sizin için yeni bir hayat başlayacak. Bu hafta hayatınızdaki değişimleri tamamlamaya devam edeceksiniz. Özellikle ruhsal olarak sizi üzen konulara ağırlık vereceksiniz. Ruhsal olarak enerjinizi yenilemeye çalışacaksınız. Bu hafta bazen kaçıp gitmek isteyeceksiniz. Başkalarıyla ilgilenmek istemeyeceksiniz. Sadece kendi iç sesinizi dinlemek isteyeceksiniz. Bu hafta iç sesiniz gerçekten çok konuşacak. Bazen olumlu konuşacak, bazen de iç sesiniz sizi bunaltacak. Kendi kendinize çok konuşacaksınız. Bu hafta finans konularını düşünmek bazen sizi üzebilir. Bunun olabileceğini bilirseniz daha kolay atlatabilirsiniz. Finans konularıyla ilgili sürekli muhakeme yapacaksınız. Bazen bu düşünceler analiz halinde olacak. Bu analiz sizi para kazanma konusunda farklı ataklar yapmanıza da neden olabilir. Bu hafta para konusunda sezgilerinize güvenebilirsiniz ancak ani değişimler olacağını da bilmelisiniz. Sanatla ilgileniyorsanız, psikolojiyle ilgileniyorsanız, mistik konularla ilgileniyorsanız bu hafta bu konularda yoğun olacaksınız. Bu konularda görüşmeler yapacaksınız. Belki de çok para kazanacaksınız. Bu hafta işle ilgili yoğun olacaksınız. Yeni konular karşınıza çıkacak. Bu yeni konular önümüzdeki senelerde hep gündeminizde olacak. Eğitim hayatında olanlar Mart ve Nisan'da hem yoğun zamanlar geçirdiniz hem de başarılı oldunuz. Artık eski eğitim hayatınızı geride bırakacaksınız. Son bir senedir zaten eğitim hayatınızda yenilikler katıldı. Şimdi bunları daha kolay kabulleneceksiniz. Bu hafta eğitim konularında başarılı olacaksınız. Eğitimle ilgili yeni başlangıçlar da yapacaksınız. Yeni iş arayanlar bu hafta kesinlikle yeni iş bulabilirsiniz. Algılarınız açık olsun. Daha önceden yaptığınız iş görüşmelerinden de haber alabilirsiniz. Başlangıç yapabilirsiniz. Bu hafta sonundan itibaren artık para konusu sürekli gündeminizde olacak. İşlerinizle ilgili, eğitiminizle ilgili para konularında olumlu sonuçları alacaksınız. Duygularınızı, hislerinizi iyi yönlendirebilirseniz aşk ve ilişkiler konusunda yeni kararlar da alacaksınız. Son aylarda sizi üzen sağlık konuları artık gündemimizden gidecek. Buna dair detayları da önümüzdeki haftaki videoda paylaşacağım. Yurt dışı ile iş yapma planı olanlar, yurt dışında yaşama planı olanlar, evlilik planı olanlar, başka bir şehre taşınma planı olanlar bunları Mart ve Nisan'da gerçekleştiremediyseniz 10 Haziran'dan sonra daha kolay gerçekleştireceksiniz. Evinizi değiştirmek, evinizi taşımak, evinizde büyük değişimler yapmak planlarınızı bu hafta daha kolay tamamlayabileceksiniz. Evlilik planı olanlar bu hafta organizasyonlarınızı da kolayca gerçekleştireceksiniz. Haftaya gün gün detaylı bakmadan önce videolarıma yaptığınız güzel yorumlarınız için, videolarımı paylaştığınız için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. 19-25 Nisan haftasına gün gün bakacak olursak, para beklentisi olanlar haftanın ilk günlerinde bu paralar elinize geçebilir. Yeni parasal kaynaklar yaratmak için, bunlarla ilgili başlangıçlar yapmak için hafta başı uygun olacak. Yeni yatırımlar da söz konusu olabilir. Bunlarla ilgili sonuçları da alacaksınız. Hafta ortasında kardeşlerinizle, akrabalarınızla veya yakın çevrenizdeki kişilerle vakit geçirmek için plan yapabilirsiniz. Onların hayatındaki bazı sonuçların haberlerini de alabilirsiniz. Basın yayınla, medyayla, iletişimle, lojistikle ve pazarlama ile ilgili işlerden haber bekliyorsanız hafta ortasında sonuçlarını da alabilirsiniz. Haftanın son gününde evinizde vakit geçirmek isteyeceksiniz. Uzun zamandır yapmayı planladığınız evinizle ilgili değişiklikleri tamamlayacaksınız.
Ev alma, ev satma, ev taşıma konularını da tamamlayacaksınız. Ebeveynlerinizle ilgili konularda da sonuçları hafta sonunda alabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Kanalıma abone olduğunuz için tekrar teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Duygusal hayatınızla ilgili şartlar için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili şartlar için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, yengeç burcu olanlar 19-25 Nisan haftası gökyüzü transitlerinin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Son aylarda kafanız hep karışıktı. Sürekli yenilikler karşınıza çıktı. Bunlar hayatınıza ne kattı? Bunu anlamaya çalıştınız. Bu yenilikler sizi değişimlere zorladı. Siz de eğer değişimlere dair hayaller kurduysanız, kafanızda kurguladıysanız değişime hazır olmalısınız. Bu hafta sonundan itibaren hayatınızda büyük değişiklikler yapmaya başlayacaksınız. Evinizle ilgili, ilişkinizle ilgili, evliliğinizle ilgili, işinizle ilgili, eğitim hayatınızla ilgili değişiklikleri yapacaksınız. Bunlara dair hayallerinizi de bu hafta daha fazla kuracaksınız. Özellikle iş ve eğitim konularında bu hafta başlangıçlar yapacaksınız. Mayıs ve Haziran aylarında hem iş hem eğitim konularında yoğun olacaksınız. Bu hafta iş konusunda yenilikler sürekli karşınıza çıkacak. Hem yoğun olmaya başlayacaksınız hem de iş hayatında parlamaya başlayacaksınız. Daha fazla göz önünde olacaksınız. Hafta sonundan itibaren işten para daha fazla kazanmaya başlayacaksınız. Bu hafta sosyal mecralardaki işleriniz varsa bu işlerinizde parlayacaksınız. Daha ön sıralarda olacaksınız. Sosyal mecralardaki, sosyal alanlardaki işlerinizde çok görüşmeler yapacaksınız. İletişim araçlarını çok kullanacaksınız. Ancak bu size olumlu olarak yansıyacak. Daha fazla para kazanma fırsatı bulacaksınız. Son senelerde başlattığınız sosyal projeleriniz, sosyal mecralar, hayvanlarla ilgili konulardaki işlerinizde bu hafta daha fazla ilgileneceksiniz. Bu hafta bunlardan daha fazla para kazanabilirsiniz. Bu hafta arkadaşlarınızla çok fazla görüşmeler yapacaksınız. Arkadaşlarınız size çok destek olacaklar. Arkadaşlarınızla para konusunda da yardımlaşma yapacaksınız. Arkadaşlarınızla para konusunda görüşmeler de yapacaksınız. Bunlar olumlu görüşmeler olacak. Hayatınızda değişiklik yapmak istediğiniz konulara daha kolay odaklanacaksınız. Bunlarla ilgili başlangıçlar yapacaksınız. Yeni aşk arayanlar sosyal mecralarda, sosyal alanlarda, arkadaş ortamlarında yeni biriyle tanışabilirsiniz. Arkadaşlarınız sizi yeni biriyle tanıştırabilir. Bu başlangıç uzun sürecek bir ilişkinin başlangıcı olacak. Evlilik planı olanlar bu hafta sonundan itibaren planlarınızı tamamlayacaksınız. Evlilikte, ilişkide sorun yaşayanlar Mayıs ve Haziran aylarında ilişkinizi gözden geçireceksiniz. Belki ayrılık kararı da alabilirsiniz. Ancak gökyüzünün sınavı olduğunu düşünürseniz, sabırlı olabilirseniz sorun yaşamayacaksınız. Belki de devam kararı alacaksınız. Son 2 senedir ilişkiler konusunda bir küs bir barışıktınız. Hala geçmişe takılı kaldıysanız Mayıs ve Haziran'da ilişkinizle ilgili artık daha net kararlar alacaksınız. Haftaya gün gün detaylı bakmadan önce videolarıma yaptığınız güzel yorumlarınız için ve videolarımı paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. 19-25 Nisan haftasına gün gün bakacak olursak hafta başında enerjiniz çok yüksek olacak. Tamamlamayı bekleyen konuları tamamlayacaksınız. Özellikle sosyal mecralardaki işlerinizi toparlayacaksınız. Finansal olarak sizi zorlayan konuları da toparlayacaksınız. İş veya özel ilişkinizle ilgili artık net kararları hafta başında alabilirsiniz. Finans sektöründen, krediyle ilgili konulardan, sosyal mecralardan, sosyal alanlardan beklediğiniz sonuçları da alacaksınız. İş görüşmeleriniz için hafta başına randevu verebilirsiniz. Kendinizi iyi ifade edebileceğiniz için ve güçlü hissedeceğiniz için iş görüşmelerinde başarılı olacaksınız. Hafta başında eğitimle ilgili konularda da başarılı olacaksınız. Haftanın ortasında parayla ilgili güzel gelişmelerin haberini de alabilirsiniz. Uzun zamandır beklediğiniz paralar elinize geçebilir.
Aylardır gündemde olan para konuları sonuçlanabilir. Yeni parasal kaynaklar yaratma konuları da gündeme gelebilir. Haftanın son gününde kardeşlerinizle, akrabalarınıza veya yakın çevrenizdeki kişilerle ilgili bazı konuların sonuçlandığını da göreceksiniz. Basın yayınla, lojistikle, pazarlamayla, iletişimle ilgili beklediğiniz sonuçları da hafta sonunda alabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınız işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Aslan burcu olanlar 19-25 Nisan haftası gökyüzü transitlerinin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Bu hafta iş konularıyla çok yoğun olacaksınız. İşinizle ilgili yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Yeni bir işe başlayabilirsiniz. İşinizde başarılı olacaksınız. İşinizle ilgili parlayacaksınız. Çok göz önünde olacaksınız. Bu hafta işinizle ilgili para konularını çok konuşacaksınız. Bu hafta işinizden çok para kazanacaksınız. İşinizle ilgili yeni para konuları da gündeme gelecek. Son haftalarda arkadaş ilişkilerinizde bazı gergin durumlar yaşamış olabilirsiniz. Bu haftada bu konular yine gündemimizde olacak. Özellikle arkadaşlarınızla borç alacak konularını konuşmayın. Gergin durumlar yaşanabilir. İş arkadaşlarınızla da bazı gergin durumlar söz konusu olabilir. Olayları abartmazsanız daha kolay çözebilirsiniz. Sosyal mecralarda işleriniz varsa bu hafta bunlara hız kazandıracaksınız. Daha da geliştireceksiniz. Çılgın fikirlerinizi başlatabilirsiniz. Sosyal mecralardaki işlerinizde yeni başlangıçlar da yapacaksınız. Yeni iş arayanlar kesinlikle yeni iş bulabilirsiniz. Bu hafta yeni iş başlangıcı yapabilirsiniz. Algılarınız açık olsun. Yeni iş arayanlar sosyal mecralarda, sosyal alanlarda, hayvanlarla ilgili alanlarda, toplumla ilgili konularda, e-ticaret gibi alanlarda, teknolojik alet ve sistemleri daha fazla kullanacağınız alanlarda, iletişim, medya, pazarlama ve lojistik konularında yeni iş fırsatları karşınıza çıkabilir. Bunları değerlendirmelisiniz. Sosyal alanlarda, sosyal mecralarda, hayvanlarla ilgili alanlarda, toplumla ilgili konularda, e-ticaret gibi alanlarda işiniz varsa bu hafta yoğun olacaksınız. Bu yoğunluk sizi biraz bunaltabilir. Sabrederseniz Mayıs ve Haziran'da bu işlerden daha fazla para kazanacaksınız. Eğitimle ilgilenenler bu hafta eğitimde başarılı olacaksınız. Eğitim alanında güneş gibi parlayacaksınız. Eğitim konularında çok fazla görüşmelerde yapacaksınız. Eğitimle ilgili işi olanlar bu hafta bunlardan daha fazla para kazanacaksınız. Yeni aşk arayanlar işinizle ilgili alanlarda yeni biriyle tanışabilirsiniz. İş arkadaşlarınız sizi yeni biriyle tanıştırabilir. Bu hafta ilişki başlangıcı olabilir. Bu uzun sürecek bir ilişki olabilir. Son senelerde hayvanlara karşı daha farklı düşünceler içinde olmaya başladınız. Hayvanlarla ilişkiniz daha fazla olmaya başladı. Özellikle hayvanları ilgilendiren alanlarda iş fırsatları yaratırsanız önümüzdeki senelerde daha başarılı olacaksınız. Daha fazla para kazanacaksınız. Evliyseniz veya ilişkiniz varsa bu hafta partnerinizle birlikte güzel zamanlar geçirebilirsiniz. Hafta ortasında plan yapabilirsiniz. Evlilik planınız varsa bu hafta sorun olmadan organizasyonlarınızı tamamlayabilirsiniz. Yeni bir ev, yeni bir hayata başlayabilirsiniz. Ev alma, ev satma, yatırım yapma planlarınız da varsa bu hafta sorun olmadan bunları tamamlayacaksınız. Ortak işler konusunda bu sene şanslı bir sene olacak. Ya ortaklarınıza şans kazandıracaksınız ya da siz ortak işleriniz ve konularda şanslı olacaksınız. Ancak ortak ilişkilerinizde çok fazla sınanacaksınız. Ortak ilişkilerinizde daha disiplinli ve saygılı olmaya özen göstermelisiniz. Haftaya gün gün detaylı bakmadan önce videolarıma yaptığınız güzel yorumlar için ve videolarımı paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Bunlar benim için, yeni videolar için güzel bir enerji oluyor. 19-25 Nisan haftasına gün gün bakacak olursak hafta başında içsel enerjinizi yenilemek isteyeceksiniz.
Kendi kendinize kalmak isteyeceksiniz. Duygusal hayatınızdaki hızlı gelişmeleri kendi içinizde muhakeme etmek isteyeceksiniz. Hafta ortasında enerjiniz yüksek olacak, kendinizi güçlü hissedeceksiniz. Aylardır hayatınızda planladığınız konuları tamamlayacaksınız. İşinizle ilgili hafta ortasında ani değişiklikler de yaşayabilirsiniz. Evlilik organizasyonunuzu hafta ortasında tamamlayabilirsiniz. Sorunlu giden ilişkinizi veya evliliğinizde sonlandırabilirsiniz. İş ortaklığı konularında da olumlu sonuçları alabilirsiniz. Haftanın son gününde parasal olarak güzel haberler alabilirsiniz. Uzun zamandır beklediğiniz paralar elinize geçecek. Yeni yatırım konuları da gündeme gelebilir. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Başak burcu olanlar 19-25 Nisan haftası gökyüzü transitlerin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Bu hafta uzun yolculuklar yapmaya başlayacaksınız. Uzun yollarla ilgili daha fazla para harcamaya başlayacaksınız. Yurt dışına taşınma, başka şehre taşınma konularında da güzel gelişmeler karşınıza çıkabilir. Uzak yerlerden beklediğiniz haberleri de yine bu hafta alacaksınız. Uzak yerlerden beklediğiniz paralar varsa bu hafta elinize geçebilir. Yurt dışı ile ilgili konularda başlangıçlar yapacaksınız. Yurt dışı ile ilgili eğitim konularında başlangıç yapabilirsiniz. Yurt dışı ile bağlantılı işlerde başlangıçlar yapabilirsiniz. Bu işlerle ilgili para konularında konuşacaksınız. Bu hafta Venüs ve Güneş aşkta sizi destekliyor. Güzel enerjiler var. Son yıllarda, son aylarda yaşadığınız gerginlikler biraz olsun azalacak gibi görünüyor. Uzak yerlerden, yurt dışından aşk ilişkinizle ilgili güzel haberleri alabilirsiniz. Uzun uzun görüşmeler yapabilirsiniz. Aniden uzun yolculuğa çıkıp aşık olduğunuz kişiyle görüşebilirsiniz. Partnerinizle birlikte uzun yolculuklara da çıkabilirsiniz. Romantik planlar yapabilirsiniz. Yeni aşk arayanlar uzun yolculuklarda, yurt dışı ile ilgili konularda, eğitimle ilgili alanlarda yeni aşkı bulabilirsiniz. Algılarınız açık olsun. Yeni başlayacak aşk uzun süreli bir aşk olacak. Eğitimle ilgilenenler bu hafta yoğun olacaksınız. Eğitimle ilgili konularda başarılı olacaksınız. Eğitimle ilgili işi olanlar da bu işlerden daha fazla para kazanacaksınız. Son aylarda iş konusu hep gündemimizdeydi. İşle ilgili değişiklikler çok fazla yaşadınız. Bitişler ve başlangıçlar yaşadınız. İş ilişkilerinizde zor zamanlar yaşadınız. Bazen sürtüşmeler yaşadınız. Bazen alttan almak zorunda kaldınız. Kabullenmek zorunda kaldınız. Bazen de çok çalışıp çok başarılar kazandınız. İş arayanlar bu hafta iş bulma şansınız daha yüksek olacak. İş başvurularınızdan bu hafta cevap alacaksınız. Aniden gelişecek işlere de hazır olmalısınız. Bu hafta da işle yoğun olacaksınız. Yeni işe başlayabilirsiniz. İşinizde yeniliklere başlayabilirsiniz. İş yerinizi değiştirebilirsiniz. İşinizde terfi alabilirsiniz. İş yeri açma, iş yerini taşıma, yeni bir iş yeri satın alma, iş yerinde büyük değişiklikler yapmak için bu hafta uygun olacak. Kolayca tamamlayacaksınız. Sene başından beri hemen her videoda söyledim. Bundan sonraki her videoda da söyleyeceğim. Sağlık konuları sene başından beri hep gündeminizde. Sizin veya çevrenizdekilerin sağlıklarını biraz abartabilirsiniz. Bu abartı sağlığınızda özellikle psikolojik sorunlar yaratabilir. Sağlık konusunda karamsarlığa da düşebilirsiniz. Bunların olmaması için sağlık konusunda şanslı olduğunuzu kabul edin. Yılın sonuna kadar evren size şifacı görevini verdi. Bunu hem kendiniz hem de çevreniz için kullanmalısınız. Ama önce sağlık konularını abartmaktan vazgeçmelisiniz. Haftaya gün gün detaylı bakmadan önce videolarıma yaptığınız güzel yorumlar için ve videolarımı paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. 19-25 Nisan haftasına gün gün bakacak olursak hafta başında sosyal mecralarla, sosyal alanlarla, e-ticaret gibi alanlarla uzun zamandır yaptığınız çalışmaların sonuçlarını alabilirsiniz. Bu konularda beklediğiniz haberleri de alabilirsiniz.
Sosyal mecralarla, hayvanlarla ilgili konularda yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Sağlık alanındaki eğitiminizle ilgili de başlangıç yapabilirsiniz. Hafta başında arkadaşlarınızla zaman geçirmek için de planlar yapabilirsiniz. Hafta ortasında biraz depresif durumlar yaşayabilirsiniz. Yalnız kalmak isteyeceksiniz. Hafta sonunda da enerjiniz yüksek olacak. İşinizle ilgili konuları toparlayacaksınız. Başlangıç yapacak, bitmesi gerekenleri de bitireceksiniz. İşinizle ilgili son 6 aydır yaptığınız çalışmaların sonuçlarını da alabilirsiniz. İş konusunda beklediğiniz haberleri de alabilirsiniz. Eğitimle ilgili alanlarda başarılı da olacaksınız. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, terazi burcu olanlar 19-25 Nisan haftası gökyüzü transitlerinin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Son haftalarda çok fazla kişiyle iletişim halindeydiniz. Yeni kişilerle tanıştınız, yeni ilişkiler kurdunuz. Yurt dışından, yabancı yerlerden, uzak yerlerden farklı kişilerle tanıştınız. Bu ilişkiler sizi bazen yordu, bazen size bir şeyler öğretti, bazen siz bir şeyler öğrendiniz. Bu haftada yine bu ilişkilerle ilgili yoğun olacaksınız. Eğitimle ilgili işiniz varsa bu hafta bu işlerde yoğun olacaksınız. Bu işlerinizde yeni başlangıçlar da yapabilirsiniz. Yabancı dil öğrenmek isteyenler bu hafta bununla ilgili başlangıçta yapabilirsiniz. Yurt dışı ile ilgili işi olanlar bu hafta işlerinizle ilgili yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Bu uzun sürecek bir iş olacak. Bu hafta borç alacak konusunda yeni konular karşınıza çıkacak. Yeni kredi konusu olabilir, yeni yatırım konusu olabilir. Aniden karşınıza çıkacak borçlar da olabilir. Borçlarınıza hızlı çözümde üreteceksiniz. Borçlarınızı ödemek bu hafta daha kolay olacak. Bankayla ilgili, borçlarınızla ilgili, yatırım konularıyla ilgili görüşmeler daha fazla yapacaksınız. Bu konularla ilgili iletişim araçlarını daha fazla kullanacaksınız. Yeni yatırımlarla ilgili araştırmalar da yapacaksınız. Bu araştırmalar sonrasında yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Bu hafta uzak yerlerde ve yurt dışı ile ilgili alanlarda başka şehirde yatırım yapma konuları da karşınıza çıkacak. Bununla ilgili başlangıçta yapabilirsiniz. Evliliğinizde sorun yaşıyorsanız bu hafta bununla ilgili hukuksal süreci de başlatabilirsiniz. Önümüzdeki haftada bu konuda sonuçları alabilirsiniz. Ortak ilişkilerinizle ilgili sorun yaşıyorsanız bu hafta bununla ilgili yine bitiş kararı alabilirsiniz. Önümüzdeki haftada bu konuyu sonuçlandırabilirsiniz. Bu hafta sağlığınıza daha fazla dikkat etmelisiniz. Ameliyat konuları gündeme gelebilir. Estetik ve güzellikle ilgili harcamalar da fazla yapabilirsiniz. Boyun, sırt, bel ağrılarına da dikkat etmelisiniz. Aşk konusu hala gündeminizde. Aşkla ilgili kafanız karışabilir. Şunu bilmelisiniz, bu sene sonuna kadar aşk konusunda bir sınav halinde olacaksınız. Aşk ilişkinizden çok şey öğreneceksiniz. Eğer öğrenirseniz ilişkinizi daha kolay yürütebilirsiniz. Bu hafta çocuklarla daha fazla iletişim halinde olacaksınız. Çocuklarınızla ilgili harcamalar da yapabilirsiniz. Haftaya gün gün detaylı bakmadan önce videolarıma yaptığınız güzel yorumlarınız için, videolarımı paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. 19-25 Nisan haftasına gün gün bakacak olursak hafta başında işle yoğun olacaksınız. İş konusunda başlangıçlar yapabilirsiniz. İşinizle ilgili sözleşmeler ve anlaşmalarda sonuçları da alacaksınız. Yeni yatırım konuları da gündeme gelebilir. Sonuçları da alacaksınız. Yeni yatırım konuları da gündeme gelebilir. Eğitim hayatında olanlar, sınavları olanlar hafta boyunca sınavlarınızda başarılı olacaksınız. Hafta ortasında sosyal mecralardaki, sosyal alanlardaki işlerinizde büyük başarı kazanabilirsiniz. Bu alanlarda beklediğiniz sonuçları da alabilirsiniz. Topluluk önünde başarılı da olabilirsiniz. E-ticaret gibi teknolojik ortamlarla ilgili çalışmalarınızı da sonuçlandırabilirsiniz. Hafta sonunda içsel enerjinizi yenilemek isteyeceksiniz. Kendi halinizde kalmak isteyeceksiniz.
Aşk hayatınızdaki hızlı gelişmeleri kendi içinizde muhakeme etmek isteyeceksiniz. Bunları düşünecek ve bazı kararlar alacaksınız. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Akrep burcu olanlar 19-25 Nisan haftası gökyüzü transitlerinin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Son aylarda finansal olarak biraz zor bir süreç yaşadınız. Eski borçlar karşınıza çıktı. Yeni borçlarla mücadele ettiniz. Parasal gelişmeler sizi çok fazla yordu diyebilirim. Bu hafta sonundan itibaren artık nefes almaya başlayacaksınız. Son haftalarda sağlık konuları da gündemimizdeydi. Bu hafta başından itibaren artık sağlık konuları da geride kalacak. Bu hafta psikolojik olarak kendinizi biraz bitmiş hissedebilirsiniz. Son aylarda yaşadıklarınızı, son haftalarda yaşadıklarınızı oturup muhakeme edeceksiniz. Artıları, eksileri düşüneceksiniz. Neleri bitirmeli, neleri devam ettirmelisiniz, bunları düşüneceksiniz. Bunlarla ilgili önümüzdeki hafta daha net kararlar alacaksınız. Duygusal olarak yoğun bir hafta olacak. Buna da hazır olmalısınız. Ani duygusal boşalmalar yaşayabilirsiniz. Özellikle hafta sonuna doğru daha yoğun duygusallık olacak. İçinizde fırtınalar kopabilir. İçinizde tutmayın. Mutlaka dışarıya atmalısınız. Doğada zaman geçirerek, bitkilerle ilgilenerek, rüzgarlı bir alanda bulunarak kendinizi rahatlatmalısınız. Bu hafta ikili görüşmelerinizle ilgili konular daha fazla karşınıza çıkacak. Bu özel ilişkiniz olabilir, işle ilgili ilişkiniz olabilir. Eğer sorun yaşıyorsanız bu hafta hukuksal süreci de başlatabilirsiniz. Önümüzdeki hafta bu süreç tamamlanabilir. Evli ve ilişkisi olanlar bu hafta duygusal olarak çok yoğun olacaksınız. Romantik zamanlar için plan yapabilirsiniz. Venüs ve Güneş partnerinizle birlikte güzel zamanlar geçireceğinizi de işaret ediyor. Bunu değerlendirebilirsiniz. Evlilik planı olanlar organizasyonlarınızı yapabilirsiniz. Uzun sürecek bir evliliğe başlayabilirsiniz. Ortak yeni işe başlamak isteyenler bu hafta yeni adım atabilirsiniz. Başlangıç için imzaları atabilirsiniz. Yeni yatırım konuları da gündemimizde. Bununla ilgili imzaları da atabilirsiniz. Yeni ev almak, yeni gayrimenkul almak, yeni iş yeri satın almakla ilgili başlangıçları da yapabilirsiniz. Bunlarla ilgili işlemleri bu hafta tamamlayabilirsiniz. Yeni aşk arayanlar bu hafta yeni biriyle tanışabilirsiniz. Algılarınız açık olsun. Bu hafta aşık olacağınız kişi farklı karakterlerde, farklı ülkelerden biri olabilir, farklı alanlarda, farklı çevrelerden biri olabilir. Yaş farkınız çok olabilir. Çılgınca bir aşk yaşamaya da hazır olmalısınız. Aniden tanışacağınız biriyle hiç beklemediğiniz şekilde ilişkiye de başlayabilirsiniz. Haftaya gün gün detaylı bakmadan önce videolarıma yaptığınız güzel yorumlarınız için, videolarımı paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. 19-25 Nisan haftasına gün gün bakacak olursak haftanın başında yurt dışı seyahatine çıkabilirsiniz. Uzun yolculuklarla ilgili planlarınızı yapabilirsiniz. Hafta başında uzun yolculuklar da yapabilirsiniz. Uzak yerlerden beklediğiniz haberleri de alabilirsiniz. Son aylarda sizi meşgul eden eğitimle ilgili beklediğiniz haberleri de hafta ortasında alabilirsiniz. Eğitimle ilgilenenler, sınavlarınız varsa hafta boyunca başarılı olacaksınız. Yurt dışı ile ilgili işi olanlar aylardır üzerinde çalıştığınız konuların sonuçlarını göreceksiniz. Hafta ortasında uzun zamandır iş konusunda beklediğiniz sonuçları alabilirsiniz. Bu haberlerle birlikte hayatınızda değişimler başlayacak. İşle ilgili ortaklık konuları da bitişler ve başlangıçlarda söz konusu olacak. Haftanın son günlerinde sosyal mecralardaki, sosyal alanlardaki işlerinizi sonuçlandıracaksınız. Bunlarla ilgili son aylarda yaptığınız çalışmaları tamamlayacaksınız. Hafta sonunda arkadaşlarınızla daha fazla zaman geçirmek için de plan yapabilirsiniz. Partnerinizle birlikte arkadaş ortamlarında bulunabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için
Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, yay burcu olanlar 19-25 Nisan haftası gökyüzü transitlerinin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Son aylarda ilişkilerinizle ilgili konular sizi çok yordu. Bu yoğunluk sizi hem psikolojik olarak hem de bedensel olarak yıprattı. Bu haftadan sonra sağlık konusu gündeminizde olacak. Sizin veya çevrenizdekilerin sağlıklarıyla ilgili konular daha fazla gündemimize gelmeye başlayacak. Sağlığınıza daha fazla özen göstermeniz gerekecek. Bu hafta sağlıkla ilgili kontrollerinizi yaptırabilirsiniz. Bununla ilgili harcamalar yapabilirsiniz. Estetik ve güzellikle ilgili planlarınızı da tamamlayabilirsiniz. Bunlarla ilgili harcamalar yapabilirsiniz. Sağlık konularıyla ilgili görüşmeler çok fazla yapacaksınız. Eşinizin sağlığıyla ilgilenmek zorunda da kalabilirsiniz. Son aylarda eşinizle ilgili konular sürekli gündemimizdeydi. Eşinizin hayatındaki değişimler sizin de hayatınızda değişimlere neden oldu. Bu hafta eşinizle ilgili yeni konular karşınıza çıkacak. Bu yenilik sizin de hayatınıza yenilik katacak. Son aylarda ortak işlerinizde de sorunlar yaşadıysanız bu hafta bu konuda yeni kararlar alacaksınız. Ortağınızdan ayrılma kararı alabilirsiniz. Bununla ilgili hukuksal işlemleri Mayıs ve Haziran aylarında tamamlayacaksınız. Eşinizle ilgili sorunda yaşıyorsanız, ilişkinizi bitirme kararı aldıysanız Mayıs ve Haziran'da hukuksal süreci tamamlayacaksınız. Son aylarda evle ilgili değişimler gerçekleştirdiniz. Ev almak, ev satmak, ev taşımak, evde tadilatlar yapmak gündeminizdeydi. Bu hafta bu konuları artık toparlayacaksınız. Evlilik planı olanlar bu hafta organizasyonlarınızı yapabilirsiniz. Yeni bir ev, yeni bir hayata başlayabilirsiniz. Bu haftadan sonra Mayıs ve Haziran aylarında finansal olarak biraz zor bir süreç yaşayacaksınız. Şimdiden buna hazırlıklı olmalısınız. Şimdiden borç alacak konularında daha dikkatli olmalısınız. Yeni iş arayanlar bu hafta sağlık sektöründe, kamu sektöründe, hizmet sektöründe, eğitimle ilgili alanlarda, dekorasyonla ilgili alanlarda, evle ilgili konularda, gayrimenkul sektöründe, medyayla, iletişimle, lojistikle, pazarlamayla ilgili bölümlerde yeni işler karşınıza çıkabilir. Bunları değerlendirmelisiniz. Haziran 2020'den beri tutulmalar Yay burcu, İkizler burcu aksında gerçekleşmeye başladı. Bu yüzden siz hayatınızda büyük değişimler yaşamaya başladınız. Ya bu değişimleri gerçekleştirdiniz ya da 2022 senesi ortasına kadar bu değişimi gerçekleştireceksiniz. Artık geçmiş hayatınızı geçmişte bırakacaksınız. Yeni bir hayata başlayacaksınız. Bu yeni hayat başka şehir, başka ülkede yaşamakta olabilir. Bunlarla ilgili planlarınızı Mayıs sonuna kadar tamamlayacaksınız. Haftaya gün gün detaylı bakmadan önce videolarıma yaptığınız güzel yorumlarınız için, videolarımı paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. 19-25 Nisan haftasına gün gün bakacak olursak hafta başında borç alacak konuları gündemimize gelecek. Banka işlemleriyle yoğun olabilirsiniz. Bu hafta sonundan itibaren bu konuları daha fazla görmeye başlayacaksınız. Şimdiden hazırlıklı olmalısınız. Sağlık sektörü, kamu sektörü, hizmet sektörüyle ilgili konularda sözleşmeler, anlaşmalarda söz konusu olacak. Bunlarla ilgili son aylarda karşınıza çıkan konularda sonuçlandıracaksınız. Haftanın ortasında partnerinizle birlikte uzun yolculuklar yapabilirsiniz. Uzun yolculuklarla ilgili planlar yapabilirsiniz. Beklediğiniz haberleri de alabilir, uzun yolculuğa çıkabilirsiniz. Eğitimle ilgilenenler bu hafta eğitim konularında yenilikler karşınıza çıkacak. Sınavlarınız varsa, sınavlarınız varsa, eğitimle ilgili görüşmeleriniz varsa bu hafta başarılı olacaksınız. Hafta sonunda işinizle ilgili bazı sonuçları alacaksınız. Bu sonuçlarla birlikte başlangıçlarda yapacaksınız. İşlerinizi hafta sonunda toparlayacaksınız. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz.
burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Oğlak burcu olanlar 19-25 Nisan haftası gökyüzü transitlerinin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Aylardır aşk konusunda kararsız kaldınız. Duygusallıktan çok mantıkla hareket ettiniz. Ocak ve Şubat aylarında aşk ilişkinizde gelgitler çok fazla yaşadınız. Mantıklı kararlar aldınız. Bu hafta artık aşk ilişkinizde duygusallık daha ağır basacak. Bu hafta partnerinizle daha fazla duygusal paylaşımlar yapacaksınız. Romantik planlar da yapabilirsiniz. 10 Mayıs'a kadar da duygusal paylaşımları daha kolay yapacaksınız. Son senelerde zor zamanlar geçirdiniz. Geçmişi geçmişte bırakmak istediniz ama kendinizi yenilemeniz gerekiyordu. Çevrenizi yenilemeniz gerekiyordu. İlişkilerinizi yenilemeniz gerekiyordu. İlişkide olduğunuz kişileri yenilikleriyle kabul etmeniz gerekiyordu. Siz her adımı planlayan birisiniz. Eğer bu yenilikleri daha önceden planladıysanız kolayca değişimi gerçekleştirdiniz. Ama farklı planlar yaptıysanız o zaman değişimleri zorla kabul ettiniz. Siz planlarınızın dışına çıkınca da planlarınızı gerçekleştiremeyince de sürekli sorunlarla karşılaştınız. Hala daha bu olanları kabullenmek zor geliyor size. Planlarınız neden işlemedi? Bunu kabul edemiyorsunuz. Bunu kabul etmeyi reddettiğiniz için de son aylarda sağlıkla sınandınız. Hemen her videoda bahsediyorum. Bundan sonraki videolarda da yine söyleyeceğim. Haziran 2020'den beri sağlığınızla ilgili eski düşüncelerinizi artık değiştirmek zorundasınız. Sağlık konularına bakış açınızı değiştirmek zorundasınız. Araştırmak ve yeni konuları öğrenmek zorundasınız. Sağlığınızla ilgili kendinizi yenilemek zorundasınız. Bunu da öncelikle psikolojinizle başlamak zorundasınız. Psikolojik sorunlarınızı geride bırakmalısınız. Geçmişten kopmalısınız. Evren size bunu sunuyor. Bu güzel enerjileri size sunuyor. Bunu kullanmalısınız. Psikolojik destek alabilirsiniz, mistik konularla ilgilenebilirsiniz, dinsel öğretilerle ilgilenebilirsiniz, kendinizi geliştirecek konularla daha fazla zaman geçirebilirsiniz. Gerçekten zor bir süreç yaşadınız. Evet güçlüsünüz, evet sabırlısınız ama çemberin içinde sıkışıp kalarak genişleyemezsiniz, gelişemezsiniz. Bu yüzden kendinizi geliştirecek konulardan destek almalısınız. Bu hafta çocuklar veya çocuklarınızla da daha fazla zaman geçireceksiniz. Çocuklarla duygusal paylaşımlar çok yapacaksınız. Bu hafta çocuklarla ilgili konularda çok fazla harcamalar da yapacaksınız. Sanatla ilgilenenler, topluluk önünde olanlar, sahneyle ilgilenenler güneş gibi parlayacaksınız. Çok göz önünde olacaksınız. Siz konuşacaksınız, siz konuşulacaksınız. Çok fazla paylaşım yapacaksınız. Bu işlerinizden çok para kazanacaksınız. Eşinizle veya ortağınızla ilgili sorunları bu hafta sonundan itibaren gündeme alacaksınız. Ya bitireceksiniz ya da devam kararı alacaksınız. Siz planlısınız ya, şimdiden bunun planını yapın diye söylüyorum. Mayıs ve Haziran ilişkilerinizde bitiş ya da başlangıçlar yaşayacaksınız. Haftaya gün gün detaylı bakmadan önce videolarıma yaptığınız güzel yorumlar için, videolarımı paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. 19-25 Nisan haftasına gün gün bakacak olursak hafta başında ilişkilerde yoğun olacaksınız. Yoğun görüşmeler halinde olacaksınız. Evliliğiniz, ortaklığınız veya ilişkinizle ilgili net kararlar alacaksınız. Bu kararlarla birlikte geçmiş hayatınızı geçmişte bırakacak ve geçmişte fazla takılmadan devam etmek zorunda kalacaksınız. Evinizi taşımak, ev almak, ev satmak, evinizde tadilatlar yapmak, evinize yenilikler katmak için hafta başı uygun olacak. Bunları hızla gerçekleştirebilirsiniz. Sorunlu giden evlilik veya ortaklıkla ilgili hukuksal konularda varsa hafta başında bunlara dair kararlar alabilirsiniz. Hafta ortasında borç alacak konularla ilgili haberler alabilirsiniz. Kredi ödemeniz bitebilir, borçlarınızı kapatabilirsiniz. Mirasla ilgili haber bekleyenler hafta ortasında yeni haber alabilirsiniz. Miras konuları sonuçlanacak. Haftanın son gününde uzaktan beklediğiniz haberleri alabilirsiniz. Son aylarda sürüncemede kalan uzun yolculuklarla ilgili konular sonuçlanabilir.
Uzun yolculuklarla ilgili yeni planlar da yapabilirsiniz. Yurt dışı ile ilgili işi olanlar, aylardır üzerinde çalıştığınız konuların sonuçlarını da hafta sonunda alabilirsiniz. Eğitimle ilgilenenler hafta sonunda başarılı olacaksınız. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Kova burcu olanlar 19-25 Nisan haftası gökyüzü transitlerin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Bu haftadan sonra uzun yollar daha fazla yapacaksınız. Bu yolculuklar işinizle ilgili olabilir, para konularıyla ilgili olabilir, aşk ilişkinizle ilgili olabilir, eşinizle ilgili olabilir. Genelde evinizden uzak zamanlar geçireceksiniz. Evinizi taşımak istiyorsanız bu hafta evinizi taşıyabilirsiniz. Evinizde büyük tadilatlar yapmak isterseniz yaptırabilirsiniz. Evinizin dekorasyonunda da büyük değişiklikler yapmak için çok güzel bir hafta olacak. Çocuk konuları nedeniyle de evinizde değişiklikler yapabilirsiniz. Evinizle ilgili konularda daha fazla para da harcayacaksınız. Yeni iş arayanlar gayrimenkul sektöründe, dekorasyonla ilgili alanlarda, çocuklarla ilgili alanlarda, sosyal mecralarda, sahne sanatlarıyla ilgili alanlarda, iletişim, medya, lojistik, pazarlama bölümlerinde işler karşınıza çıkabilir. Bunları değerlendirmelisiniz. Bu hafta ebeveynlerinizle daha fazla zaman geçireceksiniz. Ebeveynlerinizle ilgili konular nedeniyle uzun yolculuklarda yapabilirsiniz. Bu hafta eşinizle ilgili beklenmedik ani değişimlerle de karşılaşabilirsiniz. Evlilik planı olanlar bu hafta organizasyonlarınızı yapabilirsiniz. Farklı tarzda, farklı bir organizasyon yapabilirsiniz. Evliliğinizde, ilişkinizde sorun yaşıyorsanız bu hafta ayrılık kararı alabilirsiniz. Bu kararla ilgili hukuksal süreçle ilgili de başlangıç yapabilirsiniz. Evli ve ilişkisi olanlar bu hafta duygusal paylaşımlar daha fazla yapacaksınız. Partnerinizle birlikte romantik planlar yapabilirsiniz. Farklı mekanlarda, farklı bir ambiyans içinde, farklı tarzda değişik bir zaman geçirebilirsiniz. Aniden planda yapabilirsiniz. Son aylarda aşk ilişkinizle ilgili kafanız çok karıştı. Ya ilişkinizi bitirdiniz ya yeni bir aşka başladınız. Aşk ilişkinizle ilgili sürekli bir karar almak istediniz. Ancak kararlarınızda sabit kalamadınız. Bu hafta yine kararsız kalacaksınız. Bu haftadan sonra daha kolay karar alabilirsiniz. Aşk ilişkinizin psikolojinizi bozmasına da izin vermeyin. Yoksa sağlığınızı bozabilir. Mayıs ve Haziran aylarında sağlık konuları daha fazla gündeminizde olacak. Şimdiden önlemlerinizi almalısınız. Son aylarda çocuklar veya çocuklarınızla ilgili konular sizin hayatınızı çok etkiledi. Çocuklarla ilgili konularda eski düşünceleriniz artık değişti. Çocuk konusuyla ilgili eski yaşantınız değişti. Hala değişmediyse 10 Haziran'dan sonra çocuk konusundaki başlangıçlar sizin de hayatınızda bazı başlangıçlara neden olacak. Haftaya gün gün detaylı bakmadan önce videolarıma yaptığınız güzel yorumlar için, videolarımı paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. 19-25 Nisan haftasına gün gün bakacak olursak hafta başında sizin veya çevrenizdekilerin sağlığıyla ilgili konular karşınıza çıkacak. Daha dikkatli olmalısınız. Bu hafta sonundan itibaren sağlık konusu daha fazla gündeminizde olacak. Şimdiden tedbirlerinizi almalısınız. Sağlık sektörü, hizmet sektörü, kamu sektörü, eğitim sektörüyle ilgili işlerde başvuru yapabilirsiniz. Bu işlerden haberleri önümüzdeki hafta alabilirsiniz. Hafta ortasında ikili görüşmeler çok fazla yapacaksınız. Özellikle aşk hayatınızla ilgili görüşmeler çok yapacaksınız. Çocuklarınızı ilgilendiren konularda görüşmelerde yapacaksınız. Hafta ortasında aniden evlilik kararı alıp bunu hızlıca tamamlayabilirsiniz. Hafta ortasında son aylarda sürüncemede kalan ilişkilerle ilgili konularda net kararlar alacaksınız. Bu özel ilişkiniz olabilir, iş ilişkiniz olabilir. Bazı şeyleri artık kabulleneceksiniz.
Hafta ortasında partnerinizle birlikte romantik zamanlar geçirmek için de planlar yapabilirsiniz. Hafta sonunda banka kredisi konularıyla ilgileneceksiniz. Borç alacak konularında bazı sonuçlar alacaksınız. Hafta sonunda fazla harcama da yapabilirsiniz. Hafta sonunda sözleşmeler ve anlaşmalarla ilgili imzaları da atabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, balık burcu olanlar 19-25 Nisan haftası gökyüzü transitlerinin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Bu hafta kardeşleriniz, akrabalarınız veya komşularınızla ilgili konular daha fazla gündemimize gelmeye başlayacak. Kardeşlerinizin duygusal hayatında değişimler olabilir. Kardeşiniz evleniyor olabilir. Kardeşiniz yeni bir aşk ilişkisine başlayacak olabilir. Onun yanında olacaksınız. Komşularınızla veya akrabalarınızla daha fazla iletişim halinde olacaksınız. Onlarla duygusal paylaşımlar daha fazla yaşayacaksınız. Kardeşlerinizle, komşularınızla, akrabalarınızla para konusunda görüşmeler yapacaksınız. Para konusunda ani değişimler yaşayabilirsiniz. Dikkatli olmalısınız. Son aylarda eviniz, aileniz, eşiniz ve ebeveynlerinizle ilgili konularda çok yoğundunuz. Evinizle ilgili değişiklikler yaptınız. Evlilik organizasyonlarınızı yaptınız. Ebeveynlerinizle daha fazla zaman geçirdiniz. Ebeveynlerinizle olan ilişkilerinizi sürekli sorguladınız. Eşinizle olan ilişkinizi sürekli sorguladınız. Muhakemeler yaptınız. Sorunlu giden evliliğinizle ilgili bitiş kararları da aldınız. Çünkü Haziran 2020'den beri eşinizle ilgili yenilikler sürekli karşınıza çıktı. Bu yenilikleri kabullenmek bazen size zor geldi. Ya kabullenip ilişkinize devam ettiniz ya da kabullenmeyip ilişkinizi bitirmek zorunda kaldınız. Bu haftada eviniz, aileniz, ebeveynlerinizle ilgili konular yine gündemde olacak. Onlarla ilgili parasal konular daha fazla gündeme gelecek. Son 2 aydır yaşadıklarınızı Mayıs sonuna kadar sürekli muhakeme edeceksiniz. 10 Haziran'dan itibaren de yeni bir düzen, yeni bir hayata başlayacaksınız. Yeni iş arayanlar gayrimenkul sektöründe, dekorasyon sektöründe, iletişim, medya, pazarlama ve lojistik bölümlerinde işler karşınıza çıkabilir. Yeni aşk arayanlar, kardeşleriniz, akrabalarınız, yakın çevrenizdeki kişiler sizi yeni biriyle tanıştırabilir. Algılarınız açık olsun. Mayıs ve Haziran aylarında aşk ilişkinizle ilgili ciddi kararlar da alacaksınız. Bunları da önümüzdeki haftadan sonra anlatacağım. Başka ülkede yaşamak, başka şehirde yaşamakla ilgili hayallerinizi kurmaya devam edin. 14 Mayıs ve 10 Haziran tarihlerinde o haftalardan sonra bu hayallerinize kavuşmak daha kolay olacak. Sezgileriniz hala çok kuvvetli. Sezgilerinizi değerlendireceğiniz konularda başarılı olabilirsiniz. Duygularınızı yazıya aktarabilirsiniz. Özellikle bu hafta bununla ilgili başlangıç yapabilirsiniz. Kitap yazmak, şiir yazmak, yemekle ilgili kitap yazmak konularında başlangıçlar yapabilirsiniz. Haftaya gün gün detaylı bakmadan önce videolarıma yaptığınız güzel yorumlar için, videolarımı paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. 19-25 Nisan haftasına gün gün bakacak olursak haftanın başında çocuklarla ilgili konularda yeni gelişmeler karşınıza çıkacak. Çocuklarla ilgili konularda bazı sonuçları alabilirsiniz. Hafta başında aşk ilişkinizde bazı kararlar alacaksınız. Aşk ilişkinizle ilgili ciddi kararlar alacaksınız. Evlilik organizasyonlarınızı da hafta başında tamamlayabilirsiniz. Hafta ortasında sizin veya çevrenizdekilerin sağlık konuları gündeme gelebilir. Sağlığınıza daha fazla özen göstermelisiniz. Sağlık konusunda ani değişimler de yaşayabilirsiniz. Psikolojinizi etkileyen konulardan uzak durmalısınız. Hafta sonunda ikili görüşmeler çok fazla yapacaksınız. Kardeşlerinizle, akrabalarınızla, yakın çevrenizdeki kişilerle görüşmeler yapacaksınız. Ortak işlerinizle ilgili hafta sonunda bazı konuları da sonuçlandıracaksınız. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz.